Ben çok iyi dediğimiz bilek göğüsle bilek göğüs yapmıştım. Hiçbir şey demedim arkasından. Konuşmadım bile. Yan taraftan baktım. Benim haberim yok ama konudan. Birisi beni arıyor. İsim vermeyeceğim ama Türkiye'de tanıdığınız en iyilerinden böyle birkaç kişi vardı. Bugün herkes yok edecek beni. Hiçbir şey yok. Şuraya dediniz nedir aşkım yapmış. Nerelisiniz? Trabzon. Trabzon'da bir şey çıkacak. Trabzon'un en meşhur bilek güreşçisi kimdir? Kim desem? Devam edelim. Hocam niye kapıyı kapattınız? Şu an koca binada baş başa kaldık. Ben korkuyorum. Yine cilt yaptı. Mikrofonunu aldım gidiyorum. Oh be. Kurtuldum ondan bir daha da çekemeyeceğim. Mikrofon mu? Hadi de çok saldık. Hadi Allah. Gidiyorum ama etmiyorum. Eyvallah. Şu an beni almaya gidiyoruz. Hocam gel. Gözüme sokma. Geçeceğim. Bayağı yürüttüler değil mi? Zaten çıkıyoruz dedik. Gel gel bekliyor. Görüyor musun abi? Dedim hani İbrahim dedim gideceksin isterseniz yapamıyorsanız dedim hani. Ben o plan dedi önce. Abinizi destekleyeceksiniz. Bu işi dedim hani organize eden, bu işi ilerletmeye çalışan, Antalya'da yürümeye çalışan bu adam. Bizim ona desteğimiz bu şekilde olması lazım ki biz de yol yürüyebilelim. Hani kendimize pay çıkaracaksak deriz ki ya İbrahim Sahil Akdeniz dinamikten çıktı, buradan yürüdü diyebiliriz en azından yani bir yere geldiğinde aynen. Abi hesabın adı neydi? Bir daha söyler misin? Reklam geçeceğim. Sahil Reis. Aç kapıyı aç gel. Kapıyı aç gel. Allah. Meydan okuyordun hayırdır hadi bakayım. Ömer Hoca buraya kadar geldi. Allah Efendim hocam? Seninle kapışacağız diye geldim. Meydan okuyor. Hocam iyi ki geldiniz. Konuşuyordun videoda atıyordun kesiyordun. Giderlen bana. Bekliyorum seni diyordu. İyi hocam, siz nasılsınız hocam? Ama bu bir şey değiştirmedi. Yarın kapışacağız. Tabii ki yarın bekliyorum yani. Öyle mahalle bilek güreşleri yapmak da olmuyor. İşte bu. İşte bu. Tam aradığım adam. Tam aradığım adam bu adam işte. Evet hocam. Ateşi gördün mü? Evet. Keşke gözüme soksaydım. Şey yapıyor. Savaşı baskın mı? Ne anlamadım. Bugün herkes yok edecek beni. Hiçbir şey yok. Şuraya dediniz nedir aşkım yapmıştım. Efendim. Şimdi İbrahim Sahil yani Sahil Lines kanalından hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Birden baskın yapar gibi direkt içeri daldı. Ben şu anda etkinliğe doğru gidiyorum. İbrahim gelmezse iyi olur. Çünkü burada iki tane YouTuber'a fazla değil mi burası? Fazla birimiz oraya gitmeyecek. Artık kim gitmeyecek bilek görüşe bırak karar veririm. Sen kesin patlayacaksın ama solda yenebilirsin, bir şey diyemem. Şu an sağda da yenersin. Adamın kafasını götaklıyor ya. Bir dakika hocam peki bir şey soracağım. Nerelisiniz? Trabzon. Trabzon'da bir şey çıkacak. Trabzon'un en meşhur bilek güreşçisi kimdir? Ali Asım. İyi mi? Teşekkürler. Severiz. Tamam hocam teşekkür ederim. Abi. Tabii. Hadi Kaan. Aha iddialı maç. Tezahürat yapalım Kaan'a. Hocam ben. Evet arkadaşlar. Tutuşunuzu gerçekleştirin. Çok agresifliğe gerek yok. Yeneceksin illa ki. Şu ana kadar iddia atıyorsun. Boğumlara dikkat edelim. Nasıl geçer sence? Yeneceğim için çok sormaya gerek yok. Baba şu anda kolum çok kötü. Hocam bileğiniz sanki böyle bir içeride gibi hocam. Hocam böyle, evet hocam. Abi nasıl bak? Hocam bizde maçlar böyle başlıyor. Abi Evet. görmüyor musun bileğimi? Sen hazır ol oğlum. Şuraya iyi bas.
Dedik. Top. Oo. Abi kendi düzeltti bileğimi. Düzeltmeydin iyiydi. Hukuktan basit bari. Alttan Abi senin kız bilekten beni gir. destekliyor. Sana bir şey diyeyim mi? Evet, evet. Evet Kaan. Almak üzeresin Kaan. Ay yavaştan git. Kaan almak üzeresin. Yavaştan git şimdi. Kaan. Evet Kaan. Hadi. Sen bu işi yapacaksın Kaan kesin. Yapma. Hadi Kaan. Harbiden demir gibi bir şey. Hadi Kaan. Aa, Daha oradan bitmedi meydan hocam. okumak kolay. Ben sadece gücümü vereyim. Tamam. Tabii. Yavaşça başla. Ama ardından sindireceğim var mı? Yok. Çok ufak gitmeye çalışayım. Tamam. Kitle sen. Az potansiyel var mı hocam? Felaket abi. Gel diyoruz da arkadaş. Hocam daha benim sağım iyi. alamadık şey. Sol hiç yok. Benim de Sami vallahi da tutamıyorum. Ama ardından iyisin yani. Yeteneğin de güzel. Abi çok iyi olur ha. Madalya gelir yani. Teklif ediyoruz, gelirse yardımcı olacağız inşallah. Lisans da çıkarttık. Sert sert abi. İyisin maşallah. Ardından iyisin abi. Şimdi sizin hayranınız hocam. Bizim Estağfurullah. kulübümüzün yeni öğrencilerinden. Bu ne abi? eller maşallah. Sana giriyor galiba. Yavaşça başla. Eli de sert abi, eli de güçlü. Güçlü mü hocam? Güçlü Bize kilo verdirirsek tamam olacak abi. İyi maşallah var. Tabii. Etmeye çalışıyorum seni. İyi dur. Abi çalışsınlar var ya felaket. Kavga mı edeceksin? Kavga mı edeceksin? Yavaş. Durulmuş. Yavaşça başla. Oo sen de sertsin ha. Yok kardeş şu an. Büyük sürprizle karşılaştım birden. Bende de güç var. Tabii var. Derinden mi ona göre şey yapalım? Ben Ömer Usta Ömer. Bir 29 senedir aşağı yukarı direkt köşenin içindeyim. Bayağı zaman oldu. Türkiye'de... Önce başkanımla bir şöyle al. Bir 29 senedir direkt köşeye gidiyorum. Elimden geldiği kadar yaymaya çalışıyorum. Bir 60 tane civarında yarışmaya gittim Türkiye genelinde. Karadeniz şampiyonası, Türkiye şampiyonası. Belli başlı derecelerim var. İşte YouTube'dan yaymaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Bir 5-6 sene gidecek. İşte elimizden geleni yapıyoruz abi. Trabzonluyum, evliyim, 3 tane kızım var. İşte elimizden geleni yapıyoruz. Allah razı olsun hocam. Evet, olay tam olarak böyle oldu. Hocam ne yaptınız? Nasıl oldu? Şartlatma kapanmıyor. Öbür gün de açtık. Hocam- Bir şey çekemem. Hocam niye kapıyı kapattınız? Şu an koca binada baş başa kaldık. Ben korkuyorum. Sen hiç şalvar şey getirdin mi? Neyi? Neydi o? Bak buranın taş gibi şunu tut. Lan niye öyle oldu? O şey işte sakatladığım yer. Şu an o kol buradan itibaren yok, çalışmıyor. Yandık o zaman. Ondan sonra ağlıyorum şimdi. Öyle sefer sakatlandım. Geçen hafta bir sakatlık yaşamıştım. İşte hangi gündü? Cumartesi değil mi? Ondan 2-3 gün öncesinde biceps yaparken bir ağrım oldu göğüs kısmında. Sonra işte basıp çalışayım dedim. Gene basabileceğim kiloların belki yarısına kadar çıktım. Sonra yine bıraktım. 3 gün geçti. Sonra masaya gittik yeni kapıya. Orada gayet böyle iyiydi ama baktım video çektiğimiz videoda böyle ara ara tutuyorum burayı. Yani sonradan fark ettim bunu. Ara ara tutuyorum. Ondan sonra böyle giderken cıt diye bir ses geldi buradan. Sonra işte anlatıyorum. Sonra işte hangi gündü ya? Buz tedavisi yapmıştı 3 gün boyunca. Perşembe günü biraz rahatladı. Bu cumartesi oldu. Geçen cumartesi. Cuma günü daha iyiydi. Yanına o enjeksiyonları yapıyordum tedavi için olan. Cumartesi günü çok iyi hissettim. Sonra yeniden hafiften, burada çok iyiydim yani iyiydim derken ağrım anlamında iyiydim. Şuraya hafiften bir girer gibi oldu böyle. Çok da rahattım, ben çok sıkıntı yaşamıyordum güç konusunda.
Gene cilt yaptı. Şimdi işte yeniden başladık. Bir yerde 2-3 hafta hiçbir şey yapmayacağım maç konusunda. Ondan sonra biraz rahatlayınca ufak ağırlıklar devam işte. Mantık o. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Onlarla gelince aşağı Ömer Öztömer hakkında ne düşünüyorsun? Ömer Öztömer hakkında güçlü, sonra iyi kalpli, sonra güçlü söyledim. Sonra aklıma bir şey gelmiyor şu an. Senin geliyor mu? Teşekkürler. Rica ederim. Seni mi gönderdi buraya? Bak, böyle bir şey görmedim. Şimdi bu kanalın sahibi, ben ona çok fazla telif attığım için kanalı kapandı, farkında değil. Şu an bilmiyor, kanal kapalı şu anda. Az önce geldi bana uyarısı. Kanalı kapandı, hala çekmeye çalışıyor. Niye gülüyor ki? Ne düşünüyorsun bu konuda? Hak etti. İşte bu. İlk yanıma şeyi almış oldum, taraftarımı. Zaten ben maç atarken tek tezahürat o yapıyordu bana. Hayret bir şey. Ne bekliyordun diye. Şimdi arkadaşlar hoş geldiniz. Bizim burada olmamızın en büyük sebebi Muttalip abidir. Sağ olsun bu konuda bize bir destek oldu. Davet etti, biz de geldik. Şimdi bugün de burada elimizden geldiği kadar hem kafanıza takılan sorular hem yapmamız gerekenler. Çünkü yaptığımız işte genelde böyle yaptığımız fedakarlıklar özellikle çok önemli oluyor. Nasıl fedakarlıklar? Şimdi yaşınız genç sonuçta. Genelde abi oyun, değil mi? Film, gezme, arkadaşlarla takılma, top oynama vesaire bunlar çok fazla baskın olabiliyor. Bu sporda başarı istiyorsanız neyden fedakarlık yaptığınız çok önemli. Fedakarlığı hangi aşamadan, nereden yapıyorsunuz bu bizim için çok önemli. Şimdi benim bir öğrenci vardı, sen Bahadır deyince o aklıma geldi orada. Yavuz Bahadır diye. Mesela o dönemdeki bazı arkadaşlar antrenman var diyorduk, maç var diyorduk. Düzenli çalıştırdığım kişiler. Arıyorum oğlum neredesin diyorum. Oyun oynuyorum diyor bana. Biz orada maç yapacağız ama. Maça çağırmışız çocuğu. Oyun oynayacağız diyor ve bu düzenli benim öğrencilerden bir tanesi. Bu çocuk yıllarca bir şey yapamadı. Ne zaman böyle tam düzene soktu, direkt Türkiye derecesi almaya başladı. Yani siz nereden fedakarlık yapıyorsunuz? Bu çok önemli. Bunu bir kendinize tatmanız gerekiyor. Burada antrenman günleriniz belli. Yapıyorsunuz yapmıyorsunuz davasını konuşmuyoruz kesinlikle. Bu yanlış anlaşılmasın. Yapmanız gereken şeyi konuşuyoruz. Burada antrenman günleri belli. Buraya düzenli şekilde geliniyor mu gelinmiyor mu? Biz abi konuştuğumuzda 60 küsür kişiydi değil mi en başta? Sonra 40 küsür kişi var dendi. Şimdi 40 küsür kişi orası dolup taşması gerekirken orada 5 kişi varsa yarışma zamanı geldiğinde bir şey oluşuyorsa hani son 2 ay kala, 3 ay kala insanlar yarışmaya geliyorsa onlardan çok fazla bir derece bekleyemeyiz. Bana mesela diyorlar hani kendime göre tabii ben iyi olduğumu hiç iddia etmiyorum ama yani iyisin falan filan gibisinden. Peki ben bir şeylerden fedakarlık yaparak mı belli bir seviyeye geldim? İyi demiyorum. Belli bir seviyeye geldim. Bizim ilk başladığımızda 97'nin ortasında başladım ben. 6 sene boyunca bir tane antrenman aksatma hatırlamıyorum. Bir kere bile. Millet denize giderdi. Gezerdi, tozardı. Ben hiçbir zaman gitmedim. Bu şimdi takıntı boyutunda mıydı? Değil. Çünkü bana sorarsan benim o denize ben farklı bir günde de gidebilirim. Değil mi baktığınız zaman? Niye o günüyle gitmek zorundayım? Veya arkadaşlarım beni çağırdığında 2 saat sonra niye gitmeyeyim? Antrenman zamanı gitmek varken niye böyle yapayım? Değil mi baktığınız zaman? Ben fedakarlık yapmadığım için az çok kendim bir yerlere geldiğimi düşünüyorum. Hani üstün bir genetiğim var kesinlikle kabul etmiyorum. İyi antrenman yapıyorum. İyi antrenman yaparak bir şeyleri başarıyorsunuz. Üstün genetiği olan adam çok iyi antrenman yaptıktan sonra çıkar ortaya ama benim tamamıyla geçmişte yaptığım hani böyle fedakarlık diyoruz ya. Çok şınav çekerdim. Çok iyi antrenman yapardım. Elimden gelen her şeyi çok iyi yapmaya çalışırdım. Limitlerde yapmaya çalışırdım ama fedakarlığı hiçbir zaman bilek köşesinden yapmıyordum. Şimdi farklı bir şeyden yapsaydım belki orada daha çok başarılı olacaktım. Burada bizim amacımız ne arkadaşlar? Antrenman günü, antrenman saati orada olmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Aksatmadığınız zaman, şimdi çok duyuyorum, bizim ortamda da çok vardı. Anladığım kadarıyla burada da olabilir. Yani tahminimi söylüyorum. Maç zamanı bitiyor, herkes kayıp. Benim öğrencilerin büyük sıkıntısı zamanında buydu. Kayboluyorlar, yok oluyorlar. Sonra 3 ay kala, 5 ay kala geliyorlar ve hayatları boyunca derece alamıyorlar. En iyi alabilen, en kral diyeceğim, alabilen 3'ü göremiyor, zor görüyor. Ne kadar genetiğiniz iyi olsa olsun çalışmıyorsun. Bu işin başlangıcı tamamıyla antrenmandır. Ve doğru şekilde, doğru zamanda, doğru bir süreyi doldurmak. Haftada bir yapılan antrenmanla hiçbir zaman bir şey başarı elde edemeyiz. Benim görüşüm haftanın 3 gün antrenman yapmak gerekiyor. Düzenli, sağlam çalışmak gerekiyor. Bu yaptığınız sağlam antrenmanları da istikrarlı yapmak gerekiyor. Başarının sırrı aslında çok iyi çalışmak da değil, istikrarlı şekilde iyi çalışmak. O düzen oturttuğunuz zaman iyi olursunuz. Bir konu buydu benim görüşüm. Hani fayda sağlayacağını düşündüm. İkincisi masa antrenmanları nasıl yapmamız gerekiyor? Masa antrenmanı yapacağımız zaman şimdi ben kendi adıma örnek birilerini ortamda yenebiliyorsam onu sürekli yendiğimde ne oluyor? Gelişiyor muyum? Sürekli yeniyorum.
Başladık. Yeniyorum. Güç bir uygulamıyorum doğru düzgün. Kendime bahsetmiyorum. Genel kıyaslıyorum bunu. Mesela Erkan abi tutuyor zangırt diye adamı yeniyor. Şimdi bu adam nasıl güçlenecek? Karşı taraf nasıl güçlenecek? Bir de kol açılan bir insan nasıl güçlenecek? Ya da nasıl tekniğe oturacak? Nasıl oturmaz ki o şekilde mantık yürüttüğümüzde? O yüzden mantık şu. Rahat yenebileceğiniz insanları alın. O da çalışsın. Kilit oluşturun. Bükün. Buranızı kilitleyin. Hafiften bu tarafa doğru gelin. Buradan kaybetmeye başlayacağınızı hissettiğiniz anda biraz yükten buraya diyeyim mesela. Daha çok gidin. Buraya yükü alın. Sırtı kitle, alttan kitle, geri al gibi böyle teknik anlamda kendinizi geliştirin yenebileceğiniz kişilere karşı. Bir insan karşıdakini yenebiliyorsa onda kesinlikle teknik çalışması bence gerekiyor. Çünkü teknik orada oturur. Ölümüne böyle zorlandığınız insanlarda teknik oluşmaz. Oluşturamazsınız. Çünkü adam zank diye seni yeniyorsa sana müsaade etmiyorsa zaten bu adam antrenman adamı değildir. Böyle bir gelişim olmaz. Yapmamız gereken tamamıyla güçlenmek istiyorsak kendimizden güçlü insanlarla atacağız ama müsaade edecek. Müsaade etmeden güçlenemezsiniz. İki taraf karşılıklı olması lazım. Yani antrenman partneri kendinize bulmanız gerekiyor. Çok rahat yendiğiniz adamlarda gelişemiyoruz. Dediğim gibi teknik antrenmanı yapacaksınız. Çok rahat yendiklerinizde. Onun dışında güçlenmemiz gereken zamanlarda geçeceğiz. Karşılıklı sen git ben gideyim kısmını yapacağız ama adam senden güçlü. Ne yapacaksın? İkinci elini atacaksın. Çünkü adamı çalışmamız gerekiyor. Bu da gurur meselesi olmaması gerekiyor. Benim bu sakatlanmadan hemen önce Türkiye'de dereceli bir çocuklar vardı. Bu şey diye mantığını anlatabilmek adına anlatıyorum. İki elle tuttular beni sağ olsunlar. Gurur yapmadı çocuklar. Böyle tuttu. Elimi çalıştırdım böyle tuttu. Belki 8-10 kişi arka arkaya attım. Yıllardır abi ilk defa antrenman yaptığımı hissettim. Çünkü hep bekleme yapıyorum. Gücümü tam istediğim gibi kullanamıyorum. Çocuk orada iki ele çekince sen de yardım et falan deyince ben elim çalışmaya başladı. Burada gurur da yapamayız. Adam senden güçlüyse at elini ne kaybedeceksin? Ne yapayım sana? Çekeyim mi çek, basayım mı bas. Bana mesela benim yaptığım durumlarda antrenman, ben mesela çok iyi bir antrenman adam olduğumu düşünüyorum. Güçlü olduğumu düşünmüyorum. Şu olduğumu bu olduğumu düşünmüyorum ama çok iyi bir antrenman partneriyim. Çünkü benden güçlüyse iki ele çalıştırırım. Elim mi yetmiyor ona? İkinci el attırırım ona. Yani her türlü çalıştırırım karşıdaki kişiyi. Bu da işte zaten o kişinin artmasını sağlıyor. Gelişmesini sağlıyor. Bizim amacımız burada ne? Sadece ben güçleneyim kısmını düşünürsek bir yerde o iş biter. Antrenman yapamayız. Olay orada biter. Yani ne olur hemen böyle ölümüne yenmeye döner iş. Bizim yapmamız gereken tamamıyla ama tamamıyla karşı tarafı beraber düşünüp yani ben onu düşünmek zorundayım. Öyle düşün. Ben karşı tarafı düşüneceğim. O da beni düşünecek. Bu sefer ne olacak? İhtiyaç tamamen tamamlanacak. Açı mı çalışacağız? Teknik mi çalışacağız? O yüzden bunlar çok önemli benim gözümde. Bence bu tarz şeylerden hareket ederseniz, daha dikkatli olursanız bu konularda sadece derdimiz yenme yenme olmazsa belli bir yere illaki geliriz. İstikrarlı şekilde yapmamız gerekenleri yaparsak belli bir yere illaki geliriz. Derece yapan adamlara bakın, taviz vermiyorlar, antrenman yapıyorlar. Ben çok dünya dereceli adamla antrenman yaptım. Hiçbir bölümünü yenmeye gitmedi. Ne yapayım sana? Ben bük diyorum, o beni büküyor. Ben çek diyorum, o beni çekiyor. Ya da o çek diyor, ben çekiyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Ama ben o adamı yeneyim, sonra arkadan ben arka plana bunları anlatayım insanlara, onu yendim diyeyim, bu iş karışır. Bir de uzun süreli partner istiyorsanız kendinize o adamı yendim diye sağda solda anlatmayacaksınız. Çünkü bu çok yaşanan bir şey. Antrenmanda ve çok görüyorum. Antrenmanda 2 saat sonra geliyor. Ortamda milleti yenmeye çalışıyor. Sonra diyor ben onu zaten yeniyorum. Bizim ortamda çok var bu. Çok görüyorum. 2 saat sonra geliyor ve yendim diyor. Bu sefer o adamla maç yapmak istemiyor kimse. Abi sen o saatte niye orada yoksun o zaman? Değil mi? 2 saat sonra geliyorsun. 3 saat sonra geliyorsun. Yani her ortamda da bu var. Bakın mesela dünkü antrenmana bakın mesela örnek. Bu örnek tamamen. Kaç saat sonra gelenler var? 3 saat sonra gelenler var. Şimdi orada illaki birilerini yenip matematik yapacaklar bunlar. Yapmayacaklar mı? Yapacaklar. Ne kıymeti kaldı? Şimdi bu adam bir dahaki sefer seni gördüğünde bu sefer seni bekleyecek. Özellikle bu sefer antrenman yapamayacak orada. Bunları çok görüyoruz. O yüzden bunlara dikkat edin. Bu iş uzun süreli bir iş. Partnerinizi de kaybetmeyin. Çok basit bir örnek vereceğim. Çok Türkiye'de ultra diyebileceğimiz dünya dereceli adamların birkaçıyla konuştum ben. Ya abi diyor şimdi ne diyeyim diyor. Hani o adamı şimdi ben kaçırmak istemiyorum diyor. Hani yaptığımız antrenmandan bahset dedim. Çok güzel partner oldu bana diyor. Kaçırmak istemiyorum o yüzden bir şey söylemeyeceğim abi dedi adam. Bak ne güzel kesti attı olayı. Çünkü atıyorum bana söylese ben onu yaymam insanları. Ama başka birine söylediğinde biliyor konuyu çünkü. Ne diyecek? O onu yendi diyecek. Bu sefer o bir duyulacak. İş karıştı. Ben çok iyi dediğimiz bilek göğüsle yapmıştım. Hiçbir şey demedim arkasından. Konuşmadım bile. Yan taraftan baktım. Benim haberim yok ama konudan. Birisi beni arıyor. İsim vermeyeceğim ama Türkiye'de tanıdığınız en iyilerinden böyle birkaç kişi vardı. O onu aramış. O onu yendi mi? O onu yendi mi? En son çocuk beni arıyor. Abi diyor sen böyle bir şey niye diyorsun diyor. Dedim ne dedim ya. Beni yenmişsin diyor. Abi ben seni yendim. Ağzımı bile açmadım kimseye. Sonra anladık ki yanında başka bir çocuk herkes yenmiş bunu. Ne oldu gitti o iş. Şimdi ben o çocukta bir de antrenman yapamam. Çocuk da morali bozulmuş. Üzülmüştü orada. Çünkü biz orada antrenman yaptık. Yenme yapmadık ki. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Ki düzenli, sistematik bir antrenman sistemi yapalım. Oluşturalım. Sen yanındaki adamı kaçırırsan bilek göğsünde hiçbir zaman iyi olamazsın. Çünkü seni çalıştıracak kişi masada. Masa.
İstediğiniz kadar ağırlık antrenmanı çalışın. Çok önemlidir. Ağırlık antrenmanı iyi olamazsınız bence. Ama istediğiniz kadar ağırlık antrenmanı çalışın. Şu masaya yansıtamıyorsanız bir şey kazanamayız. Böyle hatta bugün abi video çekerken de farkındaysan hani anlatıyoruz ya böyle. 100 kilo kaldırıyor. Burada bilmem kaç 100 kilo basıyor. Ama kolunu koyuyorsun adam seni basamıyor orada. Sen burada bilmem kaç 100 kilo basıyorsan dediğine göre beni buradan açman lazım. Niye açamıyorsun? Zorlayamıyorsun bile baktığın zaman. Benden bahsetmiyorum. Mantığını anlatıyorum. Burada 100 kilo kaldırıyorsan niye kolun bu kadar kolay gidiyor? Yani böyle kalıyorsun bir ses pozisyonu. Adam çok rahat açıyor seni. Demek ki böyle sallayarak 100 kilolar basmayacağız. Nizami'de 40 kilo basacağız. Ondan en az 2 kat daha fazla gelişeceğiz. O yüzden hani diyorlar ya böyle ego lifting. Onlara girmiyoruz arkadaşlar. Hareketin nizamisine atıyorum bunu yapıyoruz. Rotasyon. O nizami de yapacağız. Başka bir şey yapmayacağız. Bizim sokağın kralında yanımıza gelen arkadaşlar oluyordu. Hocam ben diyor 50 kilo rotasyon yapıyorum diyor. Bak çok komik bir hikaye aslında benim için. 50 kilo rotasyon çalışıyorum diyor böyle. Ben o gün de hastayım. İyi bir örnek ondan anlatıyorum. Hastayım o gün. 20 küsur kişiyle arka arkaya bilek göğüs çocuklar. Bilek göğüs yaptım. Yerine şu kadar para dedim. Ama ayakta zor diyorum gerçekten. Hepsini attım. Sonra bu çocuk da attım. En son arabada bana diyor hocam diyor ben nasıl o kadar çevirdin beni ya diyor. Benim morali bozuldu. Abi sen rotasyon 50 kilo basmıyorsun çünkü. Ben o halde seni çevirmemem lazım. Bunu yapan adam bizim ortama geldi. Şu nizam dedim ya göster markete. Bunu 5 kilo basamadı. Çünkü senin rotasyon aslında hiçbir zaman o kilolara basmadı. Mantığı bu şekilde. Yani hareketi nizami yapacağız. Kaçırmayacağız. Kaçırdığınız takdirde gelişemezsiniz. Hangi iyi bilek göğsüne bakarsanız bakın. Çok ultralardan bahsetmiyorum. Böyle kendini atarak yapanlar var ama onlar belli şartlardan çok güçlü oluyor zaten. Onları saymıyorum. Genel çünkü o adamlara çok kıyaslamak doğru değil bence. Nizam yapıyorlar. Şimdi Dave'ın bir rotasyon hareketi var. Geliyor şu kadar zaman çalıştım fayda görmedim diyor. Bu da çok önemli. Bunu iyi dinleyin bence. Fayda görmedim diyor. Hatta demiyor ben diyor fayda görmedim değil mi diyorum 6 ayda. Allah Allah görmedim diyor. Niye diyor. Çünkü bu adam 30 yıl zaman harcıyor bu işte. 30 küsur yıl belki. Sonra kendi açısını buluyor. Kendi doğrusunu buluyor orada. Ve sen sıfırdan başlıyorsun onu yaptığını yapıyorsun. Bu senin açın mı? Senin böyle bir tekniğin var mı? Yok. Ama sen onun antrenmanları yaparak çok iyi olacağını zannediyorsun. O yüzden biraz da böyle bu iş bireysel. En başta genel çalışacaksınız. Hocalar burada zaten. Sizi çalıştırdığı gibi çalışacaksınız. Dışarıdan özenmeyeceksiniz. Eğer dışarı özenirsiniz onların yaptıklarını yaparsanız bir yerde patlayınca diyeceksiniz ki hocam niye olmuyor? Benim çok yanıma geliyorlar öyle. Ben birini çalıştırıyorum. Örnek önemli değil kim olduğu yine. O üniversite zamanından. Öğrenmiş gibi davranıyor kısa bir sürede. Aradan biraz zaman geçiyor. Baktı olmuyor. Hocam niye olmuyor bana diyor. Olmanı sen bu işi çözmüştün. Değil mi baktı zaten? Hani sen bu işi çözmüştün diyorsun bu sefer. Bu sefer o da bozuluyor. Hani hocam hani bu iş demek ki sınırı çok fazla yokmuş. Kişiden kişiye göre değişiyormuş kısımları devreye giriyor. Yani mantık bu. Nizam arkadaşlar olacağız. Hareketleri bozmayacağız. Nizami hiç bozmayacağız. Masada nasıl çalışmamız gerektiğini zaten söyledim. Onlara dikkat edeceğiz. Bunlar bizim için çok önemli kriterler. Ediyor. Başarmanız için bunlar bizim için çok önemli kriterler arkadaşlar. Yani bir şeyden mucize beklemeyin. İnsanlara hep demeyin. O onu yapıyor da bunu yapıyor da ondan çok iyi değil. Siz bir güzel çalışın sonra konuşuruz bu kısımları. Değil mi? Bir yere kadar gelin, hakkını verin, çalışın. Birkaç senenizi burada harcayın. Ondan sonra karşıdaki sizi yeniyorsa da deyin ki ya ondan dolayıdır diyelim. Ya da şu eksikti ondan dolayı diyelim. Onlar konuşulur. Tekniğim, rotasyon düzgün çalışmamasın demek ki mesela. Gibi faktörler devreye girebilir. O yüzden biz arkadaşlar dikkat edeceğiz. Tekniğimize dikkat edeceğiz, açılara dikkat edeceğiz. Karşıdaki partneri kaçırmamaya çalışacağız. Birini böyle alıp yendiğinde sağda solda ona söylemeden paylaşmanın da bir anlamı yok. Çünkü adam yine kaybediyoruz orada. Adam tamam sıkıntı yok derse paylaşırız. Varsa öyle aklınızda sorular alayım. Ona göre devam edelim. Sormak isteyenler olursa alabilirim. Yani herkesin antrenmanı Ömer Hocam diyor ki özelde yani videolar izleyip de gelip de burada yapmanıza, fantezi yapmanıza gerek yok diyor yani. Bir de ileri seviye adamlarınkini direkt niye kendine alıyorsun değil mi? Aynen. Mesela devamlar altına alıyor, hareketini denemeye çalışıyor. Ondan sonra bizim dediklerimizi mesela yapmayanlar oluyor veya kendi arasında gidiyor. Mesela biz normalde antrenman yapıyoruz işte doğru dürüst şeye göre gidiyoruz. Gidiyor mesela farklı bir şey denemeye çalışıyor. Yani bir zamanda yaptık mı bunu biz de yaptık. Tabii. Herkes yapıyor işte. Aynen. İşte belli bir zaman yani belli bir seviyeye geldikten sonra böyle bir bayağı bir şey yani yüksek bir seviyeye geldikten sonra artık oradan anlamaya başlıyorsun ki keşke de işte o yaptıklarını bilmeseydim de ve şu anki işte böyle hocalarımızın dediğini yapsaydık daha çabuk gelişebilirdik. Yani tabii. Çünkü ben de mesela çok bir şey anlamıyordum daha ilk başladığımız zaman yanlış yapıyorduk harekette illa böyle 50 kilo kaldırmaya çalışıyorduk işte. Başlangıçta hep öyle zaten. Ama şu anda da anlıyoruz yani şu anda da videolarda görüyoruz ve işte 100 kilo mesela Levan 180 kilo kaldırıyor yani çok böyle basit geliyor ama gerçekten o seviyeye gelmek için ne kadar şey harcamıştır o insan. Hocam yani, ne kadar fedakarlık yapmıştır. hocam
Mesela antrenmanlarda hani ağır girmek mi önemli yoksa kendi sınırımızdaki ağırlığı mı kaldırmak hani güçlenmek açısından? Şimdi ağırlıktan kastımız değil. Ağırlık ve ağır basmak. Bir hareket vardır mesela. O harekette kendi limitine çıkmak vardır. O dediğin ağırdır. Örnek mesela hammer'da. Şimdi ben hammer'ı bu şekilde yaptırıyorum değil mi? Sen hammer'ı ağır basacaksın diye bunu yapmaya başladığın anda, böyle arkadan sallamaya başladığın anda bu zaten benim gösterdiğim hareket değil. Ya da hocanızın gösterdiği hareket değil. Kendini arkaya attığın için bu başka bir şey. Basit bir örnek vereyim. Çok güzel anlaşılacak. Bir öğrencim var benim. Her yerden örnek veriyorum. 2 kişi aynı anda çalışıyorum. Biri benim yaşımda, biri daha 17 yaşında. Biri hep sorguluyor sürekli ama. Ya hocam bunu niye böyle yaptık, bu niye böyle? Ama kilo kalmadı. Mesela rotasyonu yaptırırken ona bana diyor ki orada hocam ama kilo kalmadı. Ben indir diyorum oğlum, kilo kalmadı. Diyorum ki benim sana gösterdiğim hareket bu değil ki. Sen böyle yapıyorsun, ben sana bunu gösteriyorum. Kas çalıştırıyoruz. O zaman sen şimdi ağır mı basmış oluyorsun? Hayır. Hareketin formunu bozmadan yapabileceğin en yüksek limit ağır kilodur senin için. Harekete bak, şunu mesela kaldırırken birazcık şunu sallıyorsan kendini, öyle bir şey yoksa ortada. Birazcık kendi belden atıyorsan öyle bir hareket yok ki. Yani sen burada 20 kilo bak, benim elime ver şu anda 100 kilo. Arkadan böyle biraz al. Şuradan bırak. Ben de biraz itleyeyim, böyle 100 kilo böyle basarım. Şimdi doğru mu yaptım hareketi? İğme verdik biraz. Birisi çekti arkadan, ittirdi yukarı doğru. Ben 100 kilo bastım. Bastım gerçekten ama doğru bir şey değil bu. Çünkü ittirmiş arkadan, ben de kendimi sallamışım, atmışım. Yani amaç ağır kilo çalışmak Değil. doğru çalışmak. Yani düşük kiloyla da Ağır kiloyla çalışmak amaç ama nasıl ağır kiloyla çalışmak? Hareketin formunu bozmadan maksimuma çıktığın zaman zaten senin ağır kilon odur. Yani sen bunu kaldırdığında mesela örnek olarak bak, bunu kaldırıyorsun, 7 yaptın, 9 yapacağız amacımız. 8'i kalkmadı, ikinci elle yardım ettin. Yerçekim var sonuçta, bırakıyorsun yavaşça negatifte. Sonra yanından kaldırdın, zar zor böyle ölümüne bastın, bıraktın, zaten bitti. Tamam, antrenman bu. Sen şu anda ağır çalıştın. Hatta ikinci elle destek aldın, maksimum çalıştın. Doğru şekilde açı o. Varsa öyle sorunuz alayım. Bizim yaşımızda dönmüş olsaydınız ne yaparsınız? Hanginizin abicim? Hepiniz var değil. Hanginizin yaş? Mesela Muttalip abinin yaşına mı döneyim? Kimin yaşına döneyim? Bir yaş öne gidiyorum. 15 diyelim. Şimdi ben 17'de başladım. O zaman bizim dönemimizde hiç kimse bu işi bize anlatmadı. Hiç kimse. Ben gidiyordum. Bizi sadece yenmeye çalışıyorlardı. Ve bu adamlar dünya şampiyonu abi. Bana teknik göster diyordum. Adam dünya dereceydi. Ben anlamam diyordum. Öbürküne yönlendiriyordu beni. Yani hep böyle bir sallamalarla, şeylerle. Atıyorsun. Ben 19 yaşındayken bir alt sikletin dünya şampiyonunu yendim. Yeniyordum. Ama teknik çakışmasıyla yeniyordum. Gücüm vardı tamam ama teknikle yeniyordum. Çünkü o böyle gidiyordu. Ben yukarıdan aşağı iniyordum. Teknik farkı. Ben onu yendiğimi görünce bak ne sonra düşman kesildi. Abi teknik hani söyleyin falan filan yok, kimse yok. Gel bakayım sen diyor. Bu yeniyor beni. Sonra bilmem ne yapıyor falan böyle. Bu adamda çok iyi adam vardı. Şimdi baktığında hani bu adamların biraz daha bize iyi davranıp bu konularda kötü davranmıyorlardı. Hani biraz daha ilgilenmesini çok isterdim. Hatta bir yarışmaya gittik. 2001 Litvanya'ya gittik. Arka planda mesela ismi okudular. Ayağa kalkamadım heyecandan. Heyecandan ayağa kalkamadım. Böyle bir baktım. Aa dedim ne oluyor? Adam beni bekliyor orada. Ülkeni temsil etmişsin. Avrupa Şampiyonası'ndasın. Bekliyor Litvanya'da. Kalkamayınca ne oldu? Zar zor gittim oraya. Adam beni böyle yendi. Bir tane Allah'ın kulu orada yanımıza destek verseydi bize. Bir isim dedi, şey dedi bize hatta. Yani ihtiyaç var mı kalalım dedi. Ne diyorsun adama şimdi? Yani gittiler. O zaman benim o heyecanım gidecekti muhtemelen. Ben güç kullanmaya başlayacaktım orada. Hemen ardından o da benim için garip bir an oldu ama yani keşke işte o zamanlar ilgilenseler de derece olarak alsaydık. Hemen ardından arka tarafta böyle çocuklara bakıyorum. 15 yaşlarında çocuklar böyle masayı yıkacaklar böyle zıngır zıngır. Dedim ben bu işi bırakıyorum dedim ya. Gerek yok. Bırakıyordum yani. 21 yaşındaydım o zaman. Ardından işte böyle bir heyecan attım. Gittim masaya. Yavaş yavaş. En son şeye kadar gittim. Yani kendi kilomun birincisi beni yenen birinci yendi. Bir de dördüncü yendi. Bir de Rus bir sola baktı. En son Rus'a böyle dedim. Gel sen dedim böyle. Ama yaptı böyle. Niye? Hemen öncesinde birkaç saat sonra hatta yorulmuşum. Kendi sikletim orada ikinci olan bir sene önceki dünya şampiyonu Igor'daydı. Ukrayna'da onu yendim rahat bir şekilde. Niyazi Başkan bana dedi ah Ömer dedi nasıl gittin dedi. 75'inde Avrupa dünya şampiyonu orada yendim. Şamil belki bilirsin yüzü yanık vardı. Hiç de zorlanmadan yendim onu. Adam dedi ne oldu kaç oldu dedi. 9 oldu dedi. Ne oluyor nasıl olur diyor 9 diyor. Çünkü rahat bastım orada onu. Sonra diyor çok stop diyor. Vestok ama diyor kalbi gösterdi. Ha dedi siklerimi gitti. 80'in şampiyonu Alexis Semerenko'ydu. Hiç zorlamadan onu yendim. 85'in şampiyonluğu hiç zor benden atmadı. Bir sene önceki şampiyonu yendim. Niye ama? Ben niye orada kalkıp hiçbir şey yapamadım? Yani çaresiz bir insandım orada. Niye sonradan açıldım? Heyecan faktörü. Bizim örnekte görüldüğü gibi. Heyecan faktörü inanılmaz önemlidir. O iyi konusu gelmişken iyi onu anlatayım. Şimdi bir sene antrenman yaparsınız. Turnuvaya gittiğinizde eliniz ayağınız boşalır. Titremeye başlarsınız. Vücut kendini savunmaya alıyor. Yani o kendini bilinçaltından bahsediyorum. Kendini savaşta zannediyor. Yani savaşlarda kaç mekanizması vardır ya.
Kendini savaşta zannediyor. Ne yapıyor? Ona göre hormonları tetikliyor. Yani ya kaçman için ya savaşman için hormonları tetikliyor. Senin bilinçaltında eğer o savaş modu yoksa çok zordur o. Belki 5'tir, belki 8'dir toplam dünyadaki insanlarda. O savaş modu çok zordur. Herkes de olmaz. Onu eğitmek gerekir. En kolay da nedir? Bir 3-5 gün önce, özür dilerim 3-5 demeyeyim. Çünkü İbrahim'den güzel bir örnekti o. Birkaç ay öncesinden böyle, birkaç tane böyle ikili maç atacaksın. Hatta diyeceksin ki ben bunu sosyal medyada paylaşacağım. O heyecanını arttıracak. İnsanlar bunu görecek. O anı yaşatacaksın. Yaşattığında beyin bunu o şekilde algılamıyor artık. Normalleşmeye başlıyor. O stres hormonlarını artık o şekilde salgılamıyor. Doğru şekilde salgılamaya başlıyor ve sen nasıl kullanacağını öğrenmeye başlıyorsun. Ben bunun bilincinde gitseydim, ölümüne antrenman yapıp yok değil de bu bilinçle gitseydim oraya, belki şu anda bir defalarca dünya şampiyonu olacaktım. Bunu bana Engin Terzi de söyledi. Yani sen diyor defalarca dünya şampiyonu olacaktın dedi. Gecikmiş bir sürü dünya şampiyonluğu var dedi adam. Ama niye? Çünkü o potansiyel vardı, uygulamaya dökemedik. Çünkü bir tane başımızda sen antrenörsün, abi antrenörsün, antrenör değil mi mesela? Bizim başımızda bir Allah'ın kulu yoktu ki. Kimse anlatmıyordu. Ben belki 10 yıl hatalarla gittim hep. Sonra yavaş yavaş baktım abi bunu yanlış yapıyoruz, bunu yanlış yapıyoruz, bunu düzeltelim. Bunu bana birisi deseydi ben niye Amerika'yı ikinci kez keşfedeyim? Niye keşfedeyim abi? Anlatacak bir adam olsaydı ama ne yazık ki bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu. Potansiyel varken bile hiç fark etmiyor. O stres sizi bitiriyor arkadaşlar. O yüzden burada mutlaka motivasyon anlamında da kendinizi yetiştirin. Hatta bir tane olimpiyat şampiyonu bu şekilde davranmış bir yıl boyunca. O yarışmanın kafasında canlandırıyor. Bir yıl boyunca. Yani sonraki şeye kadar böyle. Bir sene önceden başlıyor yanlış hatırlamıyorsam. Kafasında canlandırıyor. Diyor oradaki hatta atmosferi, ortamı, hakem faktörünü, seyircileri hepsini düşünüp o madalyayı alırken kendini düşünüyor. Gittiğinde o heyecan bile kalmaz sizde. Çünkü beyin bunu defalarca yaşamış. Defalarca yaşadığı bir şeyde sizi heyecanla sokmaz. Rahat olursunuz. Yani durum budur. Hocam peki şimdi ben açık sikletle güreştim. Geçtiğimiz turnuvada. Hani kendi yaşımdan bir kişiyle güreştim ama 50 yaşındaki bir adamla güreştim. Mesela hani baktığım zaman veya belki de kendim rakip o güreştiğim 50 yaşındaki amcayı kendimden küçük gördüğüm için kaybettim bilmiyorum. Rahattım ama bir şey yanlış yaptığım farkındaydım. Çünkü masaya da çıksam karşımdaki rakibimi küçümsemem gerektiğini. Çünkü kader masada yazıyor. Haksız mıyım hocam? Sen rehavete kapılmışsın biraz sanki. Aynen hocam. Biraz yani yine kafasına gittim. Çok rahattın, çok kasmadın. Hiç kasmadım evet. Şey düşünmüyorum ama 3. oldum. Ama bundan sonra bana büyük bir ders oldu galiba bu. Hani küçümsemem gerektiğini anlamda. Bu ne biliyor musun? İşte tecrübe bu oluyor zaten. Sen normalde oraya gittiğinde bir dahaki sefer kimseye küçümseyemeyeceksin. Yani. İstesen de küçümseyemeyeceksin. Hatta kendi kasacaksın, sıkacaksın böyle. O duruma hiçbir zaman kendini sokmayacaksın. Tecrübe. O çok önemli. Şimdi sen kaç kategorisinde yarışıyorsun? Gençler? Ben açık sikletle gittim hocam. Ama gençler U23 mü? U20? Hocam onu öyle belirlemediler. Ahmet ayaktan bir de sağ kol girdi. Ayaktan bir de sayı belirlemişler hani az olduğu için. Herkes birbirine attırıyorlar. Yaşı kiloyu kesiyorlar. Sen kaç yaşındasın sen? Ahmet 17 yaşında. Abi böyle şey mi olur ya? Öyle yaptılar. Ben Samsun'da itiraz ettim bunu hocam. İtirazım da kabul oldu. Hatta Niyazi Başkan'dan bir şey yaptık yani. Ben biraz öfkelendim. Orada çözdük ama Kayseri'de direttiler yani. Yok dediler. Çünkü böyle olması lazım. Bana içeride şuydu. Seni biz bu şekilde yazmak zorundayız. Çünkü Türkiye şampiyonu, Avrupa şampiyonu değil. Avrupa'ya gidersen ancak bu şekilde seni o şekilde kaybediyor. Hocam ama 17 yaşındaki çocuğu 45 yaşındaki kişiyle ve 45 yaşındaki adam ne kadar tecrübeli? ve de o, Ne kadar tecrübeli olabilir? yani o arkadaş çok tecrübeli yani biliyoruz biz ona. Sakarya'da mı hatta Kenan abi Kocaeli'de de bayağı sağlamlarından yapıyor. O da aynı sağ solu Ben tahmin ettim abi. gözlüklü. Çok güçlü ama. Çok güçlü. Ve çünkü masif bayağı var. Yani şimdi Ahmet'in gerçek rakibi vardı bir kişi. Ahmet onu çok rahatlıkla yani. Aynı kilodalar, aynı yaştalar. Ama abi bir şey ekleyeyim. Şimdi normalde hani Avrupa'da alma şartları vesaire abi baktığın zaman şimdi oturup doğru konuşmak lazım. Bu çocuk Avrupa'ya gittiğinde kaç kiloda yarışacak? Kaç kategoride yarışacak? Kendi kategorisi var değil mi abi orada? Evet. O zaman abi burada 2 kişi olsa bile ikisini atlayacaklar. Çünkü o adam yaşı itibariyle, tecrübesi itibariyle abi Ahmet zaten yenmesi gerekiyor şu anda. Yani kaç yılı çalışabilir abi bu arkadaş? Yani kaç yılı, o belki 15 senedir çalışıyor. Aynen hocam. Şimdi onu araya katıp böyle bir şey yapılıyorsa bence burada bir sıkıntı var. Yani eli oturup doğru konuşmak lazım.
Tabii tek olunca bazı şeyleri kestirip atma daha kolay oluyor. Abi o kötü olmuş ama. İşte ben geçen sene, ondan önceki sene mücadelemi verdim. O sene Ahmet ikinci oldu. Bence hiç bu sene Türkiye şampiyonu olacaktı işte abi. İşte yani öyle bir şey yaptılar hocam yani. Yani Ben yaz... hatta dedim ya, bu dedim hiçbir spor branşının dedim içerisinde böyle bir şey görmedim. Bu adam 17 yaşında lise öğrencisi. Bu abimiz dedim benden de büyük. Evet. Ve tecrübe tamamen tecrübeli. Çünkü Ahmet şimdi yeni sağ kolunu, yani sadece sağ kolunu kullandığı için devamlı güçlendiriyor. O adamın düşünün yani 10 yıldan beri bu kolu adapte olup güçlendirme. Zaten kolu bacağımız gibiydi. Yani bariz belliydi. Ben Ahmet'e sadece moral olsun diye hani yaparsın şöyle olur, iyisin. Belliydi yani. Böyle Abi normalde 17 yaşındasın. Adam bence yaşı biraz ması vardı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 17 yıllık da olabilir yani. Belki daha fazla. Hocam bazıları aynen şuydu. Seni biz bu şekilde Türkiye şampiyonasına katamayız. Katamayıp ancak onu Avrupa'ya gidebilirsen. Yani birinci olup 23 yaş altı diye vardı hocam. Ampute 23 yaş diye vardı. Ben neden buna dahil etmiyorsunuz dedim. Bu adam dedi hayatta sağ kol ampute dedi. O yüzden bu kategoride olması lazım. Dedim rakibi var mı? Yani yaş koyuyorsunuz. Açık siklet. Abi o yanlış bir karar. Çünkü Doğru, orada doğru değil hocam da. değil alakası yok. Gücüm yetmedi bu sefer yani. Önceki gibi. Abi ne kadar olabilir zaten. Yani bir kararlar oluyor ama şimdi tam çok güzel organizasyonlar yapıldı abi. Ona hiçbir sıkıntı yok. Ama mesela belli kararlar artık düzeltmeleri gerekiyor bence. Yani. Çünkü oradaki 50 yaşındaki adamla 45 yaşındaki adamla abi yarışması öyle bir siklet yok ki zaten yurt dışında. Burada o sikleti niye oluşturuyorlar? Öyle bir şey yok ortada. Bence çok doğru bir şey değil. Gördüler hocam. Bu adam maç atacak, birinci oldu, biz bunu nasıl Avrupa'ya götürelim? Ama abi niye 50 yaşındaki adam yensin? İşte. O zaman her kategoride bunu yapalım. 50 yaşındaki adamı koyalım karşısına. O büyük sıkıntı oldu hocam. Ben onu dile de getirdim sonrasında. Rahatlatıcı bir açıklama da yapamıyorlar. Yok abi onun çünkü bir mantığı yok. Bu olay yanlış abi. Aynen. Burada neyse bu yanlış abi. Bunu el oturup doğru konuşmak gerekir. Yanlış bir karar almışlar. Evet, öyle bir durum oldu. Ben %90 çok güzel gördüm turnuvayı ama bu yanlış. Yani. Bitti. Neyse o abi. Ben orada bir ufak mücadele vermeye çalıştım normal hocam. Yani. İşte bazen abi oluyor işte. Varsa öyle kafanıza takılan dinleyelim. Hocam düşündüğüm zaman adam sen kendine hani ekstra işte baltasıyla ne bileyim odun kırmasıyla çalışıyormuş. Kendini geliştirmiş falan anlattım babamla konuşmuşlar babam anlattı bana. Hani benim baktığım zaman o hani kendimden büyük bir insanı yenmem. İstesem yener miydim? Bu çalışmaya da yenemezdim ama onun gibi çalışmış olsam. Bir de niye yenesin? Yani sen 17 yaşındaki gibisin. Niye gitti 45 yaşındaki adam yenesin abi? Bu işte kategoriler var. Ya Niye böyle bir bunu konuşmak bile doğru değil bence. Yani 17 yaşındaki birisi niye bak bir üst sikleti var. Bir üst kategorisi var değil mi? Hep üst kategoriler var. Sonra sen onu atman gerekiyor. Yani öyle bir mantığı yok. Yani neyse o. Sonra şunu düşünüyorum hocam. Acaba dedim ben master sikletine mi girdim? Çünkü Evet ona girmişsin. Yani, hocam ben geçen Samsun'daki olayda şeyi yakaladım. Bu sefer düzeltmişler oradan şey yapamadım. Belirliyorlar ya işte 23 yaş altı ya da ne bileyim işte gençler, büyükler diye yazıyorlar ya. Orada bu sefer Samsun'da 23 yaş altı 90 kilo yazmışlar. Ben oradan yakaladım. Var mı burada dedim. Sen dedim reklamanla yazmışsın. 23 yaş altı. 90 kilo. 90 kilo. Bu adam dedim zaten 18 yaş altı. Bu adam dedim burada girmesi lazım eğer doğruysa. Bu sefer yazarken ayaktan püteyi ayrı yazmış. Yani koldan ampute diye ayrı yazmış. Hepsini de bu sefer ayrıntılanmış ama yaş bırakmamış. Direkt açık siklet. Bilmiyorum garip geliyor bana. Yaş belirtmemiş onda. Ayaktan püte demiş. Açık siklet demiş. Oradan dedim böyle şey mi olur dedim ya. Şimdi dedim ben dedim gittim rapor aldım sol kola. Çok da iyiyim. Dedim herkes o zaman ben dedim her sene birinciyim. Her sene dedim giderim. Tabii. Böyle bir durum. Ya hocam işte böyle belirledi falan dediler. Abi belirlerken biraz da böyle hani orada benim çocuğum da olabilir. Yani. Gibi belirlemek. Yani biraz daha farklı bakmak lazım. Yurt dışında bunun karşılığı yoksa eğer burada onu yapmalı bana mantıksız geliyor abi. İşte öyle. Çünkü orada çocuklar birden hakkı yeniyor o zaman. Bu büyükler için de sadece Türkiye şampiyonu olmasa da bir bölge olsa, İç Anadolu tarzı Güzel olur. çok iyi olurdu. Sadece bir sene boyunca çalışıyorsun, gidiyorsun. Bir Sadece tane Türkiye turnuva şampiyonasında. Orada da yeniliyor. Bütün senenin boşuna gidiyor. Aslında çok güzel Türkiye'de söylüyorsun. bu yok hocam. Hiçbir ülkede yani normalde Asya olsun, Rusya olsun.
her zaman bölge olur, şehir olur, Antalya ilinde olur. Başka şehirler gelir, yarışma olur yani. Okul sporlarındaki gibi hocam. Aynen. Mesela gençlerde Onu çok güzel yapmışlar. spor, işte başka bölgeye gidiyorlar. Baktım da bir hafta önce Samsun'a gitmişler. Aynen. Çok güzel bir şey bu. Ama büyükler için işte bu yok. Aslında olsa var ya bu spor o zaman işte çok güzel gelişir. İl olacak, bölge olacak. Antalya adına gelişmesi için bir seneye yani bir yıllık faaliyette 4 tane turnuva, resmi turnuva olarak Ne güzel abi işte. ekledim. Hep böyle özel hani resmi günlere 30 Ağustos olsun, 29 Ekim olsun, işte 19 Mayıs olsun. Hani bunlar ekledim ki şimdi zaten maç yapılmıyor. Öyle bir turnuva yok. Tamamen de profesyonel bir turnuva şeklinde yapıyoruz. Herkesten, bütün lisanslı sporcuların hepsini davet ediyoruz. Bu lisanslı bir şekilde çözseydik yani çünkü herkes biliyorsunuz alamıyor bu. Bir de Antalya'da lisanslı sayısını arttırabilmek için biraz da. Bizim dönemde abi il şampiyonları vardı. Evet. Ben mesela İstanbul Şampiyonası'na çok gitmişimdir. Marmara Şampiyonası yapılıyordu abi. Artı biz Karadeniz Şampiyonası'na girebilmek adına gittik lisans Trabzon'dan çıkarttık. Bizim ama bütün ekip böyle. Hatta çıkartan arkadaş da Ahmet diye bu masa yapan arkadaş var bize köşe masalarını. O gitti diyor öğrenci evinde kaldım diyor mahvoldum orada diyor. Her gün diyor makarna yiyoruz, patates yiyoruz diyor. Öyle bir şey espriyle karışık hatta anlatmıştı videoda da çok komikti. Evet. Mesela o şekilde bir şey geçirdik abi ama biz sürekli turnuvalara girebiliyorduk o zamanlar. Şu anda öyle bir şey yok ne yazık ki çok fazla. Hocam bir şey sorayım. Hani şu an hani 17 yaşındayım. İlerleyen yaş süreci yani 18'e girip veya 18'in üstünde benim Türkiye Şampiyonası'na katılmamda benim için bir risk veya bir derece yapmam için... Risk niye risk yani ne anlamda soruyorsun? Hani şöyle, Sakatlık anlamında mı? aynen. Çünkü kaslar ona göre hani büyüyor, gelişiyor. Ama sen yeterli doğru şekilde antrenmanını yaparsan o bölgeleri şimdi durmadan sert antrenman yaparsan hasar verirsin sürekli. Hasar verince de yarışmaya girersen sakatlanırsın. Bir. İkincisi ters pozisyonlara kalırsan ben sana bunun garantisini bence kimse vermez ters pozisyona kalan. Herkes sakatlanabilir. Levan'ın bile kolu böyle kırılır. Şöyle girsin onu soksun buradan bassın onun da kolu kırılır. Bu işin mantığı değil. O doğru maç yapmayla alakalı ve o bir sene çalışıyorsa ya düzenli şekilde. Başlangıcından itibaren o sonuna kadar süreci doğru değerlendirmen gerekiyor. Ben geldim hadi sürekli ölümüne kilo basayım diye bir şey yok. En başta yüksek tekrarlar, dayanıklılığını arttıracaksın. O tendon bağları beraber çalışmayı öğreteceksin. O süreçlerden güzel geçersen son zamanlarda da böyle maksimum kilolara yavaş yavaş statiklere çıktığın zaman iş tabii ki sağlam. Şimdi sen sürekli ama ağır gidersen hasar vere gideceksin. Dediğim gibi böyle belli bir süreçten geçersen bu maksimuma geldiğinde artık kollar oturmuş olacak. Eklemlerine kadar, tendonlarına kadar, kaslarına kadar beraber mesela yükü taşıyacak hale gelecek. O zaman da patlayıcılara başlayabiliyorsun. Ama kafadan patlayıcı antrenman yaparsan o zaman hasar vereceksin. Başka bir şey olmuyor. Yani beslemeleri hocam alakalı bir bilgi versen. Tabii. Besleme çok önemli ve uyku çok önemli olduğunu. Yani normal antrenmana gidip de işte normal suya içip de yatanlar da oluyorlar. Normalde yani bu sporda gelişmemizin tek sebebi antrenman değildir. Yani antrenman %30, %40 verimi olarak alıyoruz biz. Geri kalanları tamamlasak o zaman alırız komple %100'ünü. Antrenman evet. verimi. O yüzden çok önemli yani uyku ve beslenme. Gidip de işte gece dün mü demiştiniz, bugün mü demiştiniz, gece 2-3'te yatıp da işte sabah kalkıp da kendi okulunuza gidiyorsanız veya o gün içerisinde de işte tostla besleniyorsanız yani istediğiniz kadar yani Ömer Hocam tecrübesiyle bile antrenman yaparsanız fark etmez. Yani. Niye fark etmez? Yani bunları hep koordineli bir şekilde aklınızda oluşturmanız gerekiyor. Şimdi bak biz normalde insanlar şunu karıştırıyor. Biz diyor vücut geliştirme yapmıyoruz. Vücut geliştirme yapan adam ne yapıyor? Çok iyi beslenmeye çalışıyor değil mi? Biz de kas çalışıyoruz. Bizim çalışmamız başka bir şey değil. Sırtla çalışıyoruz, göğüsle çalışıyoruz. Biz de kas çalışıyoruz. Bizim yaptığımız antrenmanlarda kaslar mikro yırtıklara uğruyor. Ve toparlanması için zamana, sürece ihtiyacı var. Bir, dinlenme yani. İkincisi o harcadığın, yıktığın yerleri hem harcadığın enerji olarak hem yıktığın yerleri yerine koymanız gerekiyor. Siz bunu yeterince yerine koyamıyorsanız ki bu zaten sadece o da değil. Sen dedin ya mesela dinlenme süreci uyumuyorsanız. Çünkü belli hormonlar belli zamanlarda daha çok salınıyor. Siz uyuduğunuzda belli insanın metabolik saatleri vardır. Belli saatler vardır. Bu saatlerde belli şeyler salınıyor. Şimdi günümüzdeki gençlere bakıyorum 12, 1, 2. Benim kız bile abi ortanca kız 2'de uyuyor. Uyutmaya çalışıyorsun orada duruyor. Gizli gizli telefon kullanmaya çalışıyor. Şimdi nasıl olacak abi? Gelişimle alakalı birçok şeyi aslında durduruyoruz orada otomatikman. Bu aslında şeydir. Çok iyi antrenman işin olmazsa olmazıdır. Senin dediğine geleceğim zaten. Olmazsa olmazıdır. Niye? Şimdi siz iyi beslendiniz, mükemmel beslendiniz, mükemmel dinlendiniz. Antrenman zayıf. Hiçbir şey olamazsınız. Hiçbir şey başaramazsınız. Hepsi bir. Kesinlikle. Çok iyi antrenman yaptınız, iyi beslendiniz,
dinlenmediniz ve yani bir gün sonra gene antrenman yaptınız. Bu bir. Bir de uyumadınız gibi düşünün bunu. Hani uyku çünkü çok önemli bizim için. Sadece dinlenme anlamında söylemiyorum. Bir yere kadar gene gidersiniz. Bir yerden sonra vücut patlak vermeye başlıyor. Uykuyu hiç yapmadınız, beslenmenizi de yapmadınız. Hepten gitti her şey zaten. Bir kıymeti kalmadı. Mantık yani bunların hepsini bütün olarak alamazsanız, hayatınıza bunları bütün olarak entegre edemezseniz bir şeyi başarmanız çok zor. Gerçekten zor. Mesela ben şunu söylüyordum. Ben hayatım boyunca hiç beslenmedim neredeyse. Hiç dikkat etmedim. Ama sorun şurada. Şunu atlıyoruz. Ben vücut antrenmanı yapmıyordum. Benim yaptığım zaten kolay gidiyordu. Şimdi kas yırtıkları ben nerede oluşturuyorum? Kolda oluşturuyorum. Bilekte oluşturuyorum. Ve ben buraya her zaman gönderdim aslında. Şimdi günlük yemek yemekle beraber zaten belli miktarını her şekilde alıyoruz. Ben aslında hep beslendim. Ama ne? Bizim gerçekten sağlıklı bilek göğüs yapmamız için bütün vücuda ihtiyacımız var. Bacağa bile ihtiyacımız var. Bacaktaki o hani testosteron seviyesinden bahsediyorlar ya. Tabii o artı bir şey size katmıyor. Bacak çalıştığınızda kendi limitinize çıkartıyor sizi. Çalışmazsanız aşağıda kalırsınız. Çalışırsanız kendi limitinize çıkarsınız gibi düşünebilirsiniz. Önemli yani hepsi bütün olarak. Bir de herkes vücudunun kendisini dinlemesi gerekiyor. Mesela bizim Tabii. hocalarımız dediğimizde her zaman olmuyor. Mesela bir öğrencinin biz ne hissettiğini anlayamayız yani vücut olarak. Gerçekten yorgun mu vücudu, şey mi değil. Çünkü biz mesela belli bir seviyeye kadar zorladık. Birini diyelim ki mesela affedin. Antrenmanda zorladık. Böyle setler yaptık. Bir sonraki antrenman geliyor mesela. Normal antrenman yapıyor. En son gitmiş diyelim ki masa tutuyor veya bir şey oluyor. Bir sonraki antrenman yine yani toparlanmamış oluyor ve böyle birike ondan sonra sakatlık oluyor. İşte oran sakatlandı. Kesinlikle hocalarına söylemeleri gerekiyor. Kendi vücudunu. Yani belli bir seviyeye gelmek için işte illa sadece antrenmanlarla bazen olmuyor. Ağrıyorsa gerek yok. Hocanıza söylüyorsunuz. Ona göre işte o gün antrenmanınızı hafif bir şekilde. Daha hafif doğru. Bir de bazı durumlarda insanlar antrenmanları bırakıyor mesela. Ben şu an çok iyi değilim bırakıyor. Evet. Değil. Gelin küçük kilolarla çalışın. Antrenman aksatmanın bir anlamı yok. O sizi o kadar rahatlatır ki. Tabii farklı bir şey. O bölgeyi zorlamayın. Ama ben mesela böyle durumlarda genelde çok küçük kilolar tekrar yaptırıyorum. Ve çok kısa bir zaman sonra belki 10-15 dakika sonra hocam çok iyi hissettim kendimi diyor mesela. Çıkarken toparladım diyor. O ağrı kısımları rahatladı diyor. Ona göre hareket etmek gerekiyor. Kan akışı yani hızlandığı için yani tedavi amaçlı gibi oluyor. Tabii. Yani statikte tutuyorsun mesela 5 dakika sonra iyileşiyor gibi konu geliyor ama sonra işte daha çok ağrı oluyor yüksek kilo tuttuğu için. Tabii. Var mı öyle aklınızda olan bir şey? Ağırlık antrenmanından sonra masa antrenmanından sonra ağırlık yapmak lazım. Çok önemli yapın diyor. Şimdi şöyle. Bunun bir kıstası var aslında. Yapılabilir ama nasıl yapılabilir? Bir kıstas var. Onu tabii ki hayatınıza yani antrenman sisteminize ya oturtacaksınız ya da kesinlikle yapmayacaksınız. İki seçenek. Şimdi kişileri ben görüyorum. Eğer ki şunu oturtabiliyorsa insanlar. Bugün bilek antrenmanı yaptım, sağlam çalıştım. Masaya geçtiğimde sen beni bekle. Çok ufak sadece bu ama diyorum abi. Sadece bu. Bunu çalışacağım orada. Yapıyorsanız o fayda sağlar. Çünkü antrenmanın devamıdır bu. Devam edelim de. Biceps. Biceps'te ben hafiften bahsedeceksin bekle. Ve ben bunu kime dediysem hayatımda istisnasız herkes maça döndü. O yüzden bu çok zor bir süreçtir. Genellikle ben zaten anlatmaya çalışıyorum. Neye çalışırsanız antrenman sonunda ama bakıyorum maç. Güç yetmiyor hocam. Direkt yanmaz. Maç edemiyor. Evet. O yüzden o psikolojik de biraz insanlar kendini şey yapması lazım. Mesela bakıyor çünkü burada çalışamıyor artık. Kontrolü kaybetmeyecek. Çekme aynen işte. O kontrolü kaybediyorlar maalesef. Eğer o kontrolü kaybetmiyorsunuz olabilir ama onun dışında ki o zor bir süreçtir. Bence ilk etapta bu da olmaması gerekiyor. İlk etaptan bahsediyorum. Bir süre kendinizi oturtana kadar belli bir seviyede. Mesela geldim burada maç attım sonra antrenman yapmanın hiçbir mantığı yok bence. O kası zaten o kadar yıpratıyorsunuz ki o bölgeleri birçok bölge çünkü hem buranı çalışıyorsun buranı aşağı iniyorsun buradan seni çeviriyorlar. Birçok bölgenizi yıpratıcı şekilde hasar veriyorsunuz. Hasar veriyorsunuz. Vücut savunma sistemidir bu. Yani bir savaş var sen ona darbe atmışsın sonra bunu toparlamasına izin vermezsen ki toparlama süreci sonrasında kendi savunması çalıştığı için bir sonraki seferde daha fazla yükü kaldırabilmek adına ona göre onarmaya çalışıyor kendini. Aslında bir savunma mekanizması bu gelişimde. Kas gelişimi. Siz o yüzden bana sorarsanız hiçbir şekilde böyle bir şey girmeyin. Maç yapıyorsunuz maçta kalsın, ağırlık yapıyorsunuz ağırlıkta kalsın. Daha oturduktan sonra aynen öyle olabilir bence. Yani buysa bu, buysa bu. Bunu oturtabiliyorsanız bir şey diyemem. Ben daha oturtan görmediğim için hiçbir şey diyemedim. Biz bir abi kendi ortamımızda ya. Adamlar hadi şimdi sadece şunu yapalım. Bir bakıyorum millet birbirine maç atıyor. Bunu 3 gün arka arkaya denip 3'ünde de yapıyorlar. Dedim yok bu iş böyle yürümüyor. Yani bu iş hastalık. Hastalıktan kurtulduğun an mantık düşündüğümüz an buna gideriz. Mantık bu. Var mı abi aklınızda bir şey? Hocam ben kalistenik yapıyorum. Bir yandan da bilek güreşi yürütebilir miyim sizce yoksa çok mu saçma yani? Sen yarışmacı modundasın değil mi? Hayır ben yeni başladım bilek güreşine. Yani bilek güreşinde yarışma mı düşünüyorsun yoksa hani profesyonel çok iyiyim gibi düşünüyorsan tam o zaman yaparsın sıkıntı yok. Hatta kalistenikse çok fayda sağlar.
Çünkü elin kolun pençe kuvvetlerin çok kuvvetlenecek. Ama turnuvalara dahil olacaksın hocam. Abi olacaksa sıkıntı. Yani ikisi aynı anda çok yürümez. Hiçbir iki böyle çok zorlayan branş aynı anda çok kolay yürümüyor. Yani yapabilirse helal olsun diyeceğim. Çünkü vücut ağırlığıyla çok yıpratıcı bir antrenman şekli ikisi. Yani tükenene kadar gidiyorsun. Şimdi orada yaptığın antrenman diyelim. Buraya bir gün sonra gelemezsin. Çıkmaz antrenman. En az bir gün dinlen sonra gelmen gerekir. Öyle bir sistem oturtabiliyorsan 2 gün burası atıyorum ben sadece abi. Bir gün orası yapıyorsan tamam derim. Ama buraya 3 gün yapıyorsan orada da araları sıvıştırıyorsan olmaz. Çıkmaz yani. Yani çıkartabiliyorsan helal olsun diyeceğim. Yani bilek güreşi biraz eklem spor olduğu için eklemlerin devamlı yorgun olduğu zaman sen mesela kendi vücudunda herhangi bir barfiks çeksen ağrısını çok net bir şekilde hissedeceksin. Yani bugün mesela ağırlık yaptın, bir sonraki gün barfiks çekmeye çalışırsan bile o eklemin ağrısı senin yani şey yapacak her türlü. Zaten bugün maç yaptı diyelim. Ertesi gün git kalistenikse perişan olursun. Her türlü bir yerlerin ağrıyacak yani. Tabii kesinlikle. Birikecek, dinlenemeyeceksin. Ondan dolayı sıkıntı olur. Asıl dediği mesela Muhammed'e süreden bahsediyor. Bir süreç sonrasında tam dayanılmaz hale gelir bunlar. Bir zaman sonra. Masa antrenmanından sonra biz salı günü doğru düz %80 oranı bile antrenman yapamıyoruz. Niye? Veya komple vücut yapacaksın o gün veya işte band tarzında gibi hızlı bir şekilde yapacaksın. Bir sonraki antrenman hazır olacak. Tabii. Ve böyle bir maç antrenmanlarda her hafta olmaması gerekiyor. Yani sizin de dediğiniz gibi normalde masa antrenmanı hocam dedikleri zaman işte Ömer Hoca dediği gibi işte bunu çalışacağız, bunu çalışacağız. Masa antrenmanını haftada bir gün yapıyoruz. Tabii. Yeterli mi? Abi yeterli. Fazlası İşte çok yıpratıcı. Hocam antrenman olması lazım. Yani masa şey değil böyle. Diğer Maç antrenman. 2 ya da 3 antrenman bilekleri de aslında bölge bölge seçiyoruz. Pazartesi günü tamamen bilek odaklı. Çarşamba günü tamamen hemur odaklı. Cuma günü de gireceğimiz için, cumartesi masa olacağı için hafiften parmak çalışıyor böyle hani. Çok yıpratmayacak şekilde. Aynen. Cumartesi günü de geldiğimizde herkes ısınıyor. İşte teknik çalışan sayımız ne yazık ki siz anlattınız başta. Yok gibi. Yok gibi. Çünkü dersen 1-2 yapıyorlar sonra yine maç atar gibi birbirlerini zorluyorlar aslında. Ben ara ara uyarıyorum ama kendiler onu şu an inşallah sizden de duydular. Hani düşmak değil de tekniksel hani 3 sen yap, 3 ben yapayım moduna girirlerse inşallah doğru yol. Ben yaptırırken abi şuna çok dikkat ediyorum. Mesela uzun zaman önce böyle hani hadi ready go yapıyorlar ya mesela abi. Uzun zaman önceden bahsediyorum. Son 3 ay kala falan demiyorum. Abi böyle bir şey yapacaksan bile diyorum. Çünkü durduramıyorsun abi genelde. Bir taraf kitlesin, beklesin. Bekledin de eklemlerde çarpışma olmuyor. O zaman o hasarda çok fazla veremiyorsun ve sen bir yandan sürekli artmaya başlıyorsun. Sürekli kaliten, tekniğin artmaya başlıyor. Çünkü o çektiği zaman sen çektiğin zaman böyle kalıyorsun, böyle kalıyorsun. O oturmuyor bir türlü. Tabii bir otursun ondan sonra sen dediğin gibi diğerlerine dönersin. Zamanla süreçle ama abi. Kesinlikle. Hocam yaş ilerlemeye başladığı süre içerisinde spor yaparken birinci olma şansı veya bir dereceyi yeme şansınız düşüyor mu? Artıyor. Çünkü senin şu andaki hormonlarınla beraber kemik oluşumun, kasların gelişimi, o belli şeylerin beraber çalışma, entegre olması biraz zaman alıyor. Şimdi 17-18 yaşındaki biliyorum bazı isimleri. 17-18 yaşına kadar hiç böyle adı sanı geçmeyen insanlar 19'dan sonra falan dünya şampiyonu olmaya başlıyorlar. Durmadan böyle. Geldiğinden böyle kolum, omuzlarım, elim, bileğim hep tutup duruyor böyle. Gidene kadar böyle yapacağım abi onu. Gidene kadar. Şunlar DK izi mi? Sen bunu dedi ya, bunu bile dönsün arkadaşım. Ne düşünüyorsun? Ne konuda? Ömer Usta Ömer gidiyor. Kötü. Onu sevdin mi? Evet. Biraz daha rahat olayım. Yolu bahtı açık olsun mu? Olsun. Teşekkürler. Evet hocam gidiyorsun. Son olarak ne söyleyeceksiniz? Çok mutluyum. Senden kurtulduğum için. Mutluluk abiden ayrıldığım için üzülüyorum. Senden kurtulduğum için seviniyorum. Hocam doğruları söyle çabuk bak hadi araba yazıyor. Arabam yazıyor. Taksi yazıyor. Abi görüşürüz. Kendine iyi bak. Hocam sizi yine bekliyoruz inşallah. Ayaklarınıza sağlık. Vallahi güzel geçti benim için. Allah razı olsun hocam. İyiydi yani. Kanal oynamak gibi olmasın. Güzel geçti. Çok güzel hocam. Teşekkür ederiz. Ailecek tatil teklerini unutmayın. Abi inşallah duruma göre hareket ederiz. Yani alo demeniz yeterli. Bir organizasyon yaparız. Yakın, İnşallah. evimiz yakın. Yani gezme alanına falan. Bizim müsaitliğimiz olur hocam. Bakalım abi duruma göre hareket edelim. İnşallah. İnşallah. Beklerim yani hocam. Mikrofonunu aldım gidiyorum. Oh be. Kurtuldum ondan bir daha da çekemeyeceğim. Mikrofon mu? Hadi de çok sağ ol. Dikkat edin. Hadi Allah. Gidiyorum diyorum ama etmiyorum. Hey
Attention please. Turkish Airlines flight number TK2159 Istanbul is ready for departure. Passengers